Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız, ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim. Hodri meydan. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu 5'e 20 kala. Nasıl yolladıysak Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız. Partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz. Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Biz kazanacağız. Erdoğan gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi kalacak. Hodri meydan. Hodri meydan. Hodri meydan. Hep söylediklerimizin bir gizli değil bir gerçek tanık. Gerçek yaşanmışlık. Ağzından çıkmış hepimizin duydukları üzerinden bugün yaşananların kişi kendinden bilir işi belgeseline geçiyor. Erdoğan 2 yılın bilançosunu açıkladı. Kaçak yapılara ruhsat verip belediyeye bağış alıyor. Recep Tayyip Erdoğan. Suya zam yapmayacağım dememiştim diye bir ara başlık da var, zam yapmış. Altında uzun uzun anlatıyor. Kaçak yapılara ruhsat verip belediyeye bağış alıyoruz. Arkadaşlarımıza en çok sorulan soru. Buraya niye bağış aldın? Buraya niye bağış yaptılar? Belediyeye bağış. Kaçak yapıya ruhsat vererek. İmar değişikliği karşılığında rüşvet alındığı iddiası. Rüşvet dedikleri İBB'ye yapılan resmi bağış çıktı. İmar değişikliğini yapan komisyonun başı da AK Partili çıktı. Geçen dönem çünkü 2019-2024 arası çoğunluk onlardaydı. Komisyonun başkanı AK Partili çıktı. Bizim iddiada burada itiraf var. Kaçak yapıya ruhsat verip bağış alıyoruz Erdoğan. 2. Billboard davası. Billboardlarda yolsuzluk var deyip şirketlere el koydular. Ne ortada delil ne mahkeme kararını beklediler. Ama Erdoğan'ın billboard davası. AKP liderinin de aralarında bulunduğu 18 sanığın reklam tabelası ihalesinde 50 trilyon 7 milyar liralık yolsuzluk iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Billboard davası. Neymiş? Kişi kendinden bilir işi. Billboard davası. 3. Medyaya milyonlar dağıttılar dediler. MASAK raporundan bir kuruş çıkmadı. Tertemiz çıktı. Bunu neden söylediler? Çünkü Albayraklara baskın. Yeni Şafak gazetesinin patronları gözaltına alındı. Burada bize iddia ettikleri ne varsa burada yapmışlar. Yargılanmışlar. Bu yargılanmaların hiçbirisi bu dönemde bitmemiş. Tutuksuz yargılanmış, arkasından başbakan olmuş, dokunulmazlık almış. Sonra ama kanuni değişiklikle, ama yargıdan dosyayı düşürerek, ama bilmem neyle hepsinden kurtulmuşlar. 4. Ne iddia ediyor bize? Her açılan kasadan para çıktı. Biraz önce anlattığım. Bizde yok. 17-25 Aralık paralar saçıldı. 3 bakanın oğlu ve iş adamlarının adının karıştığı yolsuzluk operasyonunda polisin baskın görüntüleri ortaya çıktı. Milyonlarca doların nakit halde saklanması dikkat çekti. Bu paralara yok dediler mi? İlk önce birkaçı polis koydu dedi. Sonra faiziyle geri aldılar paralarını, geri istediler. Paralar saçıldı. Erdoğan bu paralara ne dedi? Yolsuzluk olması için devletten çıkmış olması lazım dedi. 5. Korumaların taşıdığı valizlerde para var demişler bize. Valizlerden önceki döneme ait jammerlar çıkmış. Habertürk gazetesi 26 Aralık 2023 Perşembe. Erdoğan uçakta soruları yanıtlıyor. Çanta artık suç aleti diyor. Pakistan dönüşü konuşan Erdoğan operasyon görüntüleri için sakın artık çantayla bir yere girip çıkmayın. Çanta suç oldu diyor. Ve diyor ki egemen bağışla ilgili görüntüler üzerine. AB ofisimize çantalarıyla girdi, çantasız çıktı diyorlar. Teslim edilirken görüntü var mı? Yok. Belki de kitaptır. Sakın çantayla bir yere girip çıkmayın. Çanta artık suç aleti olmuş. Hele hele valizleri unutun. Erdoğan. Sadece bir gün burada konuşurken kişi kendinden bilir işi dedim. Sonra döndüm. Dedim ki bizi neyle suçluyorlar? Erdoğan o dönemlerde bunlara neler yapmış?
kaçak yapıya bağış diye para aldığını itiraf etmiş. Billboardları usulsüz vermiş. Medyaya para dağıtmış, satın almış ki sonra bu Sabah gazetesi de. Bilmeyen var mı? Havuz medyası ne demek? Binali Yıldırım'ın bir havuz yaptığını, o havuza AK Parti'nin işaret ettiği bütün iş adamlarının para attığını, o havuzla bu gazetelerin satın alındığını biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Ortaya paralar saçılınca devletten mi çıktı diyor. Valizle girip çıkmalar ispat edilmeye kalkınca da sakın valiz taşımayın diyor. Sonra da dönüyor bize, Cemur'un olduğu şeye bile mutlaka içinde para vardır diyor. Değerli arkadaşlar, 19 Mart'ta yaşadığımız hiç şüphesiz bir darbe. Daha önceki darbelerden hiçbir farkı yok. Her darbenin bir bildirisi olur ve TRT'den okunur. Bu darbenin bildirisi 19 Mart sabahı savcılığın 560 milyar liralık yolsuzluk İmamoğlu suç örgütü açıklamasıdır. TRT'den okunmuştur. Her darbenin bir planı olur. Bu darbenin 18 Mart'ta diploma iptali, 19 Mart'ta 2 dava, 5 dalga, darbenin planı ortadadır. Uygulayıcıları 3 savcı, 3 hakim, 3 gizli tanıktır. Ve bu cuntanın uygulayıcılarının yanında bir de başı vardır. O başı Cumhurbaşkanlığını bırakmış, junta başkanlığını tercih etmiştir. Her darbenin bir görevlendirme listesi olur. Bu darbenin de İBB'ye atanacak kayyım Adil Bakan'dan tutun da adı Adil Bakan'dan tutun da Şişli'ye atanan kaymakam kayyımdan bütün görevlendirme listesi oradadır. Her darbenin görevlendirme listeleri içinde bir de kendilerine muhalif olan yapıları ele geçirince başına oturtacakları üsteğmenleri, binbaşıları vardır. Hep de onların isimleri yazılmıştır. Biz 19 Mart'ın içinde bulunduğu haftaya İstanbul Barası'na kayyım, İBB'ye kayyım, CHP'ye kayyım diye geldik. İBB kayyımını 7 gün 7 gece Saraçhane'deki yüce yürekli, cesur, genciyle yaşlısıyla aslan gibi milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ne hazırladıkları kayyım planını püskürttük. Şimdi aynı darbe planının bu ayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili açılmış bir davada kayyım olmadı, başka yöntemlerle partinin başından bizi uzaklaştırma planlarını gece gündüz konuşuyorlar. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Partiyi tartıştırmaya yöneliktir. Bükemedikleri bileği kırmaya yöneliktir. Buradan açıkça söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla, parti meclisiyle, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan. Hodri meydan. Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız, ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim. Hodri meydan. Bir önceki kayyım karşı kafede oturuyordu 5'e 20 kala. Nasıl yolladıysak Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız. Partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz. Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Biz kazanacağız. Erdoğan gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi kalacak. Hodri meydan. Hodri meydan. Hodri meydan.